Merhaba dostlar. Yine bir sensör bölümüne başlıyoruz. Sizlerden gelen soruları elimden geldiği kadar size yanıtlamaya çalışacağım. Buyurun, sizi dinliyorum. Merhaba Şahin abi. Merhaba. Abi yine birkaç sorumuz var. Bunları ben sana danışmak istiyorum. Danışanlarımızın da akıllarındaki sorular cevap bulsun istiyorum. Hazırsan Tabii abi ki. ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Lütfen, lütfen. Demişler ki bir kullanıcımız, bir danışanımız, insanlara musallat olan varlıklar gerçek midir? Gerçekse bunlar hangi varlık kategorisindedir? Onların da ruhu var mıdır diye sormuş bir danışanımız bize. İnsanlara musallat olan varlıklar, bizlerin cin diye tabir ettiği varlıklardır. Diğer boyutta, astral boyutta yaşayan varlıklardır ve bunlar bedensizdir. Bir duman gibidir aşağı yukarı, duman görünümü diye söyleyeyim. Bedensiz olarak yaşarlar. Aslına bakarsanız bunlar insanlık için var olan ve insanlığa yardım etme amaçlı yaratılmıştır. Yani bu demek şu demektir ki eğer insanoğlu bu dünyada bir deneyim yaşamak istiyorsa, bir şeyi deneyimlemek istiyorsa, bu kıskançlık olabilir, bu iftira olabilir, bu bir cinayet olabilir, bu ayağının takılıp düşmesi olabilir, Evet abi. gibi korku olabilir, aşırı panik olabilir. Bu düşünceler olduğu zaman bu varlıklar sizin astral bedeninize zıplarlar, girerler. Bunu daha önceden buna benzer bir şey açıklama yapmıştım zaten. Evet. Astral bedenine girerler ve burada kişiyi o deneyim için hazırlarlar. Ama buradaki başka bir olay ise eğer siz olayın farkındalığına varmaz iseniz bir zaman sonra bu varlıklar sizin bedeninize hükmetmeye başlarlar. Kendileri bedensiz oldukları için ve sizin bedeninizde yaşadıkları için ve bu dönem içerisinde deneyim yaptıkları için bir zaman sonra bir diğer tabirle bedeninizi kıskanmaya başlarlar. Ve bedeninizi ya da sizi kıskanmaya başlarlar ve bedeninize hakim olurlar. Ondan sonraki dönemde siz zannedersiniz ki korku sizin kendinizde. Hayır, onlar size bu korkuyu yansıtırlar, bu korkuyu size aktarırlar ve bununla birlikte siz o korkuyla, o panikle yaşamaya başlarsınız. Ta ki siz farkındalığına varana kadar, ta ki siz diyene kadar, bir dakika kardeşim, o öyle değil, böyle. Yani kendinize vereceğiniz telkinlerle, kendinizi yönlendireceğiniz kelimelerle, kendi kendinizle konuşup kendinizi yönlendirirseniz, farkındalığına varırsanız bu korkunun gerçek korku olmadığını o zaman yok olurlar. O zaman derler ki uyandı, kendine geldi, biz bedeni terk edelim ve bu bedenden çıkar giderler. Yani bu büyüler dahi hemen hemen aşağı yukarı aynıdır yani. Evet, evet. Her bir şeyde bir astral bedene zıplarlar, girerler ve ondan sonra kişiye hükmetmeye başlarlar. Bu şekilde gelişiyor. Anladım. Buyur. Anladım abi. Anladım abi. Çok teşekkür ediyoruz açıklaman için. Ben teşekkür ederim. Abi bir başka sorumuz da herkes iyi, vicdanlı, merhametli bir hayat yaşamak konusunda sadece kendinden mi sorumludur? Yoksa tüm insanların birbiri üzerinde sorumluluğu var mıdır? Yani sadece kendi kendine iyi olmak yeterli midir diye sormuşlar. Kainattaki bütün varlıklar, canlı varlıklar birbirine bağlıdır. Herkes birbirine bağlantılıdır. Kainatta var olan tek şey düşüncedir. Hakikat olan tek şey düşüncedir. Geri kalan her şey bir illüzyondur.
Eğer siz atmosfere, öyle söyleyeyim, atmosfere yayacağınız düşünceyi ne kadar iyi yayarsanız, salgılarsanız, gönderirseniz bu da bir başka kişinin bu düşünceyi alıp uygulamasını gösterir. Uygular, öyle söyleyeyim. Kelimeyi söyleyemedim. Uygular. Yani tabii ki hani derler ya, her koyun kendi bacağından asılır diye. Sen iyisen çevren de iyi olmaya başlar. Sen kötü isen çevrendeki arkadaşların da kötüdür. Çevrendeki insanlar da kötüdür. Doğru. Yani hırsızsan arkadaşların hırsızdır ya. Katilsen katildir yani. Bu camiada bir katil kalkıp da bir imamla ya da imam camiasıyla oturup kalkmaz yani, ya da o ortama ayak uydurmaz. Doğru. Doğru Ya söylüyorsun. uydursa da belli bir nedeni vardır yani mutlaka uyduranlar da vardır da. Aynen. Ama yani herkes kendi çevresinde. Sen ne kadar dürüst olursan, sen ne kadar iyi niyetli olursan, çevrendeki herkes de o iyi niyetin çerçevesi içerisinde sana yaklaşır. Aynen. Ve o çevrendeki olan kötülük ya da kötü kişiler zaten artık senin çevrende barınamazlar. Ya da sen onlarla yapamazsın. Onların sana öğretecekleri bitmiştir ve onlar yavaş yavaş senin hayatından çıkarlar, giderler. Anladım. Anladım abi. Abi bu açıklama için de çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Abi bir başka sorumuz. Öte alem denilen yer nasıl bir yerdir? Orada ruhlar birbirlerini nasıl algılar? Zaman diye bir şey var mıdır? Varsa buradakinden farklı mıdır, değil midir? Ben bir yerde okuduğum bir şeyi söyleyeyim. Tabii abi. Bir yerde okudum, orada şey yazıyordu. Ne abi? Yanlış hatırlamıyorsam, bu dünyadaki 80 sene öbür boyutta yaklaşık 8 dakika gibi. Oo. Öyle bir yerde okumuştum bunu, şimdi aklımda yok. Bir Türk yazarın kitabıydı, yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerde okumuştum, böyle diyor. Bana sorarsanız ben astrala çıktığım zaman, astral seyahati yaptığım zaman, bir yerden bir yere giderken, Evet abi. yani bizim astralımız yaklaşık yarım saatle 1 saat arasında sürüyor. Bu süre içerisinde biz bir nevi havada uçuyormuş gibi oluyor. Öyle tabir edeyim. Yani uçuyorsunuz. Uçarak ve şehirlerin üstünden geçiyorsunuz. Bu geçiş esnasında bir şehirden bir şehrin sonuna varana kadar hem gündüz oluyor hem gece oluyor. Oo. Zaman birimi hani çok hızlı hareket ediyor. Hani ben ölçmedim, ben bilmiyorum şimdi bu konuyu tam olarak bir şey de söylemek istemiyorum. Ama ben yaşadığımı söylüyorum. Uçarken aynı anda karanlık ve gündüz olabiliyor. Zaman o kadar hızlı hareket ediyor. Öbür boyutta Yaradan'ın yanında diye hitap edeyim, söyleyeyim. Ruhlar birbirlerini tanıma diye bir kavram yok. Yani herkes aynı çünkü. Herkes orada bir su damlası, Evet. Bir zerre ve orada kişilik yok. Orada kadın, erkek, hayvan, ağaç diye bir kavram yok. O it, köpek diye bir kavram yok. Herkes bir. Yani sadece bir damla. O yüzden buradan gidildiği takdirde öbür boyuta, yani tekrar dünyayı terk ettiğiniz takdirde kişilik kavramı diye bir şey kalmıyor. Çünkü dediğim gibi orada bir kadın erkek diye bir kavram yok. Herkes eşit. Herkes aynı. Herkes aynı standartlarla. Anladım. Anladım abi. Anladım. Ama şimdi bak mesela çok özür dilerim. Yok. Çok özür dilerim. Burada şunu söylemek istiyorum. Tabii abi. Burada şimdi birisi der ki, burada birisi diyecek ki, Ne abi? o zaman ölülerimizi ya da öldükten sonra olanları nasıl görüyoruz ya da nasıl hissediyoruz? O zaman onlar nasıl, mesela birileri var,
duru görü işi yapanlar var. Bu işi çok iyi bilen arkadaşlar var. Bunlar ölüleri çağırabiliyorlar ya da ölülerle görüşebiliyorlar. Evet. Arkadaşlar şunu açıklamak istiyorum. Hiçbir şey yok olmuyor. Yaşadığınız her saniye, her dakika, her saat burada. Bu kayıt altında. Yani anneniz babanız sizi terk ettiği zaman sizin boyutunuzda sizi terk ediyorlar. Ama öbür boyutta hala varlar. Geçmişteki boyutlarda hala varlar. Yani o zerre, o ruh eve dönüyor, ama ondan önceki yaşayan yaşanmış olaylar hala dünyada varlar. Ve bunu bir duru görücü ya da bir işte artık adı ne diyorsanız, ruh çağırıcı mı diyorsunuz? O bu kişi ve kişileri çağırabiliyor ya da bunları görebiliyor. Ha. Hani bizler mesela birisiyle sohbet ederken o anda, o dakikada kişinin üzerinden bağlantıya geçip oradaki annesini, babasını, akrabasını ya da olayı anında birebir görebiliyoruz ve onlardan gelen şeyleri, sözleri kişiye aktarabiliyoruz. Arada Çoğunu köprü oluyorsunuz söyleyemesek de, yani abi. Yani çoğunu söyleyemesek de aktarabiliyoruz. Hani onlar ebedi şekilde yaşıyorlar yani. Orası hiç bitmiyor. O geçmişi silinmiyor. Anladım. Anladım abi. Anladım abi. Buyur. Bir şifacı bir insanı nasıl oluyor da sadece dokunarak ya da düşünerek iyileştirebiliyor? Bu durumu enerjiye hükmediyor şeklinde mi algılamalıyız demiş danışanımız. Çok güzel bir soru. Bir insan bedeni milyonlarca ya da milyarlarca atom molekülünden oluşur. Yani hakikatte bir insan bedeni tek bir parça değildir. Bizim gördüğümüz şekilde sadece bir parça değildir. Veya bu nokta şeklinde düşünün, milyarlarca noktanın, milyonlarca noktanın bir arada olmasından oluşur. Bunu da tutan üzerindeki avradır. Avra nedir? Mıknatıs bölge mi deniyor Türkçesi onun? Tam bilmiyorum. Avra olarak geçer ama dünyada herhalde her yerde avra dediğinde biliniyor bildiğim kadarıyla. Evet. Herkes avrayı biliyor. Evet abi. Bu avra üzerindedir. Ve insan bir şifacılık yapan, elini koyarak insanları tedavi eden ya da ruhsal şifacılık yapan bir Reiki uzmanı olsun veyahut da diğer ruhsal şifacılar olsun, ellerini koydukları zaman gözlerini kapattı mı, üçüncü göz eğer aktif ise kişi o karşıdaki fiziksel bedenin iç organlarını dahi görebilir. Bütün bir röntgen gözden bütün bedeni check-up yapar, bütün bedeni görür ve nerede ne sıkıntı var onu görebilir. Yani %80, %90 diyeyim, hani %100 de görenler var. %80, %90 kişideki hastalığı görür. Ufak tefekleri görmez ya da görmezlikten gelir. Dirseğiniz ağrıyordur, bacağınız ağrıyordur falan, küçüktür, görmez. Ama bir bedendeki, karaciğerdeki yağlanma olsun, karaciğerdeki bir sivilce olsun ya da midedeki bir sivilce ya da bir kanser olsun veyahut da göğüste farklı bir şey olsun, karında başka bir şey olsun. Bunların %90'ını görür. Ve bunu görerek de, hani bunun için de tabii insan, bir de şunu söyleyeyim, insan mutlaka kişinin yanında olması gerekmiyor. Uzaktan da bunu yapabiliyor. Uzaktan da şifacılık yapılabiliyor mu abi? Şifacılık da yapılabiliyor, check-up'lık da yapılabiliyor. İsterseniz buradan Çin'deki bir adamın ya da Amerika'daki bir kişinin
kişiyi telefonla bağlantıya girip kişi hakkında yukarıdan aşağı komple check-up yapıp kişi hakkında %80, %90 bilgi verebilirsiniz. Yani bu da şundan kaynaklanıyor. Kainat tek parçadır. Evet abi. Bizim gözümüzde bize göre 3 dimensionludur ama hakikatte kainat tek parçadır. Yani diğer bir tabirle Türkiye'deki bir vatandaşla Amerika'daki ya da Kanada'daki bir vatandaş arasında bir şey yok, kopukluk yok. Bir sadece enerji bazında bir bağlantı var. Onun içinde istediğiniz her yere ulaşabilirsiniz. Ama bunu önce mantık algılaması lazım. Hani bazısı der ki saçmalama be kardeşim, adam ta bilmem 3000-5000 kilometre ötede sen oturmuşsun filanca yerde kalkmışsın, ondan orada bağlantı var. Ne alakası var? Nerede bağlantı var? Ama hakikatte var. Çünkü kainat yaradan tek parçadır. Aynen. Ve her şey onunla beraber onun içindedir. Kişiyi tedavi etme olayına gelince kişi yatar, Evet abi. şifacı ellerini koyar kişinin vücuduna. Yani bu birebir olduğu zaman diye söylüyorum. Uzaktan da elinizi koyabilirsiniz. Ama birebir olduğu zaman da aynı şekilde elinizi koyarsınız şifacıya. Şifacı hastanın üstüne ya da kişinin üstüne elini koyar ve oradaki sıkıntılı bölgeyi enerji ile tedavi eder. Yani tam sizin anlayacağınız tarzda söylemeye çalışayım. Evinizdeki 5 tane ampulden bir tanesi patlamış. Salonunuzda 5 tane ampul var. Bir tanesi patlamış, 4 tanesi yanıyor. O bir tane ampulün olduğu yer karanlık. Aynen. Biz şifacılar oradaki o patlamış ampulü söküyoruz, çıkartıyoruz, yerine yeni ampul takıyoruz. Yani o bölgedeki tüketilmiş enerjiyi yeniliyoruz ve kişi tekrar aktif oluyor. Arkadaşlar yalnız şunu söylemek istiyorum. Şunu mutlaka söylemem lazım. Bizler şifacıyız. Bizler insanlara yardım ederiz. Bizler insanları tedavi edebiliriz. Elimizden geldiği kadar insanların yanında olabiliriz. Çok şeyleri yapabiliriz. Ama bizler ömürleri uzatamayız. Tabii. Yani bu yetkimiz yok. Şimdi bazen bana bir hasta geliyor, tedavi ediyorum. Kişi doktora gidiyor. İşte X bir hastalığı iyileşmiş, tedavi olmuş ama aradan birkaç ay geçiyor, kişi vefat ediyor. Bu sefer o kişiler, ailesi gelip bana diyor ki ya hocam ya da Şahin Bey siz yardım ettiniz, iyileşti de ama öldü. Yine kurban olduğum kardeşim, ben Allah değilim ki. Aynen öyle. Ben sana şifacılık hakkında yardımcı olabilirim dedim. Yani şunu diyeyim, şunu söylemek istiyorum. İnsan bize geldiği zaman eğer bir sıkıntısı varsa biz de yardım edebiliyor isek ya da ettik isek hayatının geri kalanını kaliteli bir şekilde yaşayabilmesine yardımcı olabiliriz. Anladım abi. Ben mesela bir şey anlatayım. Çok enteresan bir olaydı. Tabii abi. Bundan yıllar önce uzaktan hiç tanımadığım bir adam, bir kadın Berlin'den beni aradı. Banka müdürüymüştü kendisi zamanında. Beni aradı. Bir dostumun sayesinde bana ulaşmışlar. Evet abi. Kocası ALS hastasıydı. Benim yardım edip edemeyeceğimi sordu. Ben de dedim ki elimden geleni yaparım ama çok fazla bir şey yapamayız. Yalan olmasın, hatırladığım doğru ise 4 ya da 5 ay her gün olmak şartıyla ben bu kişiye enerji gönderdim. Ben Antalya'dayım, o da o zamanlar. O da Berlin'de. Seans yaptık. Bir gün, hikaye uzun da ben kısadan anlatmak istiyorum. Tabii abi. Bir gün karısı eve gelmiş, bakmış kocası evde yok.
beni aradı. Düşünün, Berlin'den Türkiye'yi arıyor ve bana diyor ki Şahin Bey, benim kocam yok, nerede olduğunu biliyor musunuz diyor. Dedim hayır, bana kimse bir şey söylemedi, benim haberim yok. Neyse aradan 1-2 saat geçti herhalde, hatırlamıyorum şu anda. Birkaç saat geçtikten sonra kadın beni tekrar aradı. Şahin Bey, kocam eve geri geldi. Neredeymiş dedim. Durumları çok çok iyi bir aileydi tabii, bunların maddi durumları çok iyiydi. Adam o günlerde yeni çıkmış bir arabanın test sürüşüne gitmişti. O derece Evet. iyi gelmiş. Aynen. Kadın telefonda gülüyor, kahkaha atıyor ve bana diyor ki Şahin Bey diyor, inanabiliyor musunuz? Eşim test sürüşüne gitmiş diyor. Tabii bu olaydan birkaç ay sonra, yanlış hatırlamıyorsam, kişi vefat etti. Yine aynı bayan, kadın beni arayıp Türkiye'ye teşekkür etti. O dönem içerisinde kocasının yanında olduğum için. Yani bir nevi minnet borcu diye Evet. tabir edeyim, bir şekilde Evet. teşekkür etti bana. Evet. Yani ben demek istediğim şu ki, biz tedavi ettiğimiz insanların ömrünü uzatamayız. Hayatta, bu dünyada, bu boyutta kaldıkları sürece destek olabiliriz. Yaşamlarına kalite katabiliriz. Yani burada bir yanlış anlama olmasın. Biz o kişilerin ömrünü uzatamayız. Öyle bir yetkimiz yok. Doğru O söylüyorsunuz. sadece yaradana mahsus bir şey. Öyle. Evet. Şahin abi, son bir sorumuz var. Bir beyefendi yazmış. Demiş ki, eşim annemin büyü yaptığına inanıyor. Büyü gerçek midir? Eğer gerçekse büyü yapılan bir insan kendine büyü olduğunu nasıl anlar? Büyüler düşünce gücüyle yaratılmış ve yapılmış şeylerdir. Aynı demin anlattığım gibi bir insana büyü yapıldığı zaman büyüler gerçektir ve insanlar yapabilir ve böyle bir şey vardır. Neden vardır? Çünkü Neden abi? düşünce gücü diye bir güç vardır. Şimdi kişi büyüye inanırsa, büyünün varlığına inanırsa o kişiye büyü bulaşması diyeyim daha kolaydır. İnançlı insana bulaşması daha kolaydır. Yapılması. Ama nasıl olur? Kişi bunu yapan kişilere gider. Biz kesinlikle büyü yapmıyoruz. Öyle bir şeye de karşıyız. Sadece büyüyü bozabiliriz ama yapmayız. Kesinlikle yapmayız. Kişi büyü yapan kişiye gider. O kişi de artık, çoğunu ben gördüm. Çoğu sahtekar, çok özür dileyerek söylüyorum. Haddim olmayarak. Çok saçma sapan, bazen hiç alakasız şeyler yazıyorlar. Yazdıkları muskaları ben götürdüm 1-2 sefer okutturdum, gösterdim bunların ne olduğunu. Adamlar, hoca bile diyor ki ben bunun ne olduğunu bilmiyorum diyor. Bu Arapça değil diyor. Yani öyle karman karışık. Yani insanlar sırf birilerini dolandırıp birilerinden para alabilmek için, birilerine bir şey yapabilmek için yani böyle bir sahtekarlık uyguluyorlar. Maalesef uyguluyorlar. Ama tabi bu da yaşam dünyası. Herkesin bir kendine özgü bir kazanç yolu var. Maalesef. Herkes birilerini, dünya kurulduğundan belli, kainat olduğundan belli birilerini sömürüyor. Bir şekilde kandırıyor. Maalesef. Öyle. Ama var. Eğer kişi yapılıyorsa, birilerinin üstünde muska yapılıyorsa, o kişiye de, inançlı kişilere özellikle, saf temiz kişilere büyü yapılması ya da muskanın olması kolay olur. Kişiye bulaşır ve geçer. Ama dediğim gibi yani bunlardan kurtulabilecek ya da bunlardan kurtulabilmek için yardımcı olacak kişiler de var. Peki abi, insan onu hani o nasıl anlar? Yani onu yapıldığını ya da nasıl anlar? Yani arada bir fark ne olur? Çok uyku uyursun.
aşırı yorgun olursun, aşırı agresif olursun, adam karısına karşı saldırgan olur, Hı hı. ne bileyim karısını kendi düşman gibi görür, canavar gibi görür. Yani karısı gelir onu öper, sanki küfür ediyormuş gibi olur. Yani çok aşırı yemek yersin ya da hiç yemek yemezsin. Kişiden kişiye değişiyor bu. Yani neler olabilir başka? Hiçbir yere sığmazsın, yere göğe sığmazsın, her şeyin dar olur. Yani sıkılırsın, bunalırsın. Koskoca evde hiçbir yere sığmazsın. İşin çok kötü gider, işlerin kötü gider. Gibi. Yani negatif, aslına bakarsan negatif olabilecek hemen hemen her şey olabilir. Aslında görmediğimiz yani o kişi, o insan, o şahıs görmediği bir şeyle mücadele ediyor ve görmediği bir şeyle savaşıyor. Yani hani fiziki olarak bir savaş. Mücadele etmiyor ki kişi bilmiyor ki onu. Aslında o da doğru. Kişi yani Doğru. Kişi bilmiyor Yanlış ki ona muska söyledim. yapıldı. Özür dilerim. Evet. Doğru. Estağfurullah ya, özür dileyecek bir şey yok ama kişi bilmiyor ki ona, hani adam gibi kalkıp da gidiyor demiyor, gidip demiyor ki Ahmet, Hasan, Hüseyin ben sana muska yaptım demiyor ki. Doğru. Normal hayatın akışı zannediyor. Yediriyorlar, içiriyorlar, bir yerlere koyuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ve bu Türkiye'de çok fazla var maalesef. Sadece Türkiye'de değil, genel olarak Müslüman ülkelerin %99'unda var. Hristiyan aleminde de var ama Hristiyanlarda o kadar yaygın değil. Müslümanlar kadar yaygın değil. Hristiyanlar hatta yani benim duyduğum kadarıyla bir tane papaz büyüsü varmış. Ki bunun da papaz büyüsü olduğuna göre büyük ihtimal Hristiyanlara ait bir şey. Çok güçlüymüş yani o. Bir tane büyü çok güçlüyüm. Diğer bütün büyülere bedel gibi bir şey herhalde. Öyle derler yani, papaz büyüsü derler. Çok güçlüymüş. Yani yapılmış. Yani biz bir iki tane bozduk. Evet, bayağı da zorlandık bozarken ama yani öyleymiş. Papaz büyüsü biraz zorlaştırıyor insanları. Yani çok çeşitleri var. Çok çeşitleri, bunun çok örnekleri var. Yani keşke insanlar yapmasalar. Keşke insanlar başkalarının üzerine yani hüküm kurmaya ya da egolarını tatmin etmek için bazı şeyler yapmasalar. Keşke yapmasalar. Yani dünyamız o kadar güzel ki ve hepimize yeter arkadaşlar. Herkese yeter. Yani o kadar büyük ki ya. Yani ben anlamıyorum. İnsanlar sürekli başkalarını üzerinden bir şeyler kazanıp başkalarına zarar vermeye çalışıyorlar. Başkalarının üzerinden para kazanıyor. Tamam, herkes bir şekilde. Herkes herkese muhtaç. Yani bu dünyada yaşıyorsan sen de bir diğerine muhtaçsın ya da dediğim gibi çekilip kenara bir yere gideceksin. Otla, çöpten, köklerle yiyeceksin, içeceksin, besleneceksin. Kendini soyutlayacaksın. O zaman kimseye muhtaç olmayacaksın. Allah'ınla tek başına kalacaksın. Aynen öyle. Ama diğer yönden eğer bu dünyada, bu şehirde, bu insanlar içinde yaşıyorsan sen ona muhtaçsın, o da sana muhtaç. Ama bu demek değil ki illa yani sırf benim istediğimi yapsın diye o kişiye büyü yapmak, muska yaptırmak ya da başka yollarla hükmetmek, parasıyla ezmek falan bence mantıksız şeyler ama maalesef bunu değiştirmek çok zor şu anda. Maalesef. Çok zor. Maalesef abi. Abi ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bugünkü İyi gidiyorduk ya, bitti mi? Sorularımız bitti. Ama peki. Şöyle benim aklıma takılan bazı sorular var. Buyur, dinliyorum ben seni. Şimdi şöyle, ben senin bir videonu izlediğimde aklıma bir soru takılmıştı. Bu da şuydu. Şimdi birçok insana kötülük yapıyor. Ve bu hani affedilmeli mi? Bu affedildiği zaman insanın tekamülüne veyahut da ruhunun enerjisine
bir faydası var mı? Ya da ruhuna, insanın ruhuna bir faydası var mı? Bunu ben çok merak ediyorum. Affederse ne oluyor, affetmezse ne oluyor? Bunu da çok merak ediyorum. Ben bunu sormak istiyorum abi sana. Şimdi şöyle, tabii ki. Şöyle, birisine kötülük yapmış ise, yani bu deminki büyüğümüz olayından da örnek alınabilir. Yapmış ise, o kişiyi sen biliyorsan, o kişiye sinirlendiğin için bununla birlikte sana dediğim o musallatlar var ya, Evet. bunlar evet senin abi. astral bedenine girerler. Sen sürekli o kişiye kızdığın için, o kişiden nefret ettiğin için bu içindeki o küçük musallat olan varlık büyümeye başlar. Bu gitgide büyüyerek içinde kin, nefret büyür ve sana yük olmaya başlar. Yani mesela nasıl yük olur? Akşam yatağa yatarsın, o kişiyi düşünürsün. Hırsından, sinirinden, sana yaptıklarını hiç aklında yoktur. Evet. Hiç aklında yoktur. Belki de o gün akşam unutmuşsundur yatarken. Ama sen yatağa yattığın an pat diye aklına gelir. Nasıl gelir? O senin içindeki musallat olan Varlıklar. bununla beslendiği için, sana verdiği negatif enerjiyle beslendiği için sana bunu hatırlatır. Bunun sonucu nedir? Sen Nedir huzursuz abi? kalırsın. O da Daha doğru. çok sinirlenirsin, küfür edersin, hakaret edersin ya da düşünce olarak söylüyorum. İçinden kızarsın, bilmem ne yaparsın ve ne olur ertesi gün perişan bir gün, yorgun, argın işe gidersin ve çok kötü bir gün geçirirsin. Doğru. Ama ki tabii ki insan oğlunun, yani affetmek Allah'a mahsustur derler. Evet. İnsanoğlunun affetmesi kadar da güçlü bir şey yoktur. Ama çok zordur. Bir insanoğlunun birilerini yaptığı bir şeyleri affedip, ki bunun içinde çok büyük özel konular var. Bazı şeyler vardır ki affedilmesi hemen hemen imkansız olan bir şeyler. Şu anda telaffuz etmek istemiyorum. Şeyler var. Ama hani eğer affedebilirseniz hani bu affetmek demek illa o kişiyle tekrar görüşmek değil. Hani derler ya şimdi Allah'a havale et. Evet. Allah'a havale et. Allah onun cezasını zaten verecektir de. Yaşadığı her şeyin bedelini bu dünyada ödemeden gitmeyecek. Ne olursa olsun. Kim olursa olsun. Doğru. Hani sen onu ya da sizler onu affettiğiniz an sizin üzerinizdeki o size musallat olmuş yük kalkar. Ben seni affediyorum, Allah'a havale ediyorum deyin, yeterli. Üzerinizdeki yükü atın. Bu ananız olsun, babanız olsun, kardeşiniz olsun, karınız olsun, eşiniz, dostunuz olsun, yabancı birisi olsun, ailenize, çoluğunuza, çocuğunuza zarar vermiş birisi olsun. Siz affedin. Çok zor. Bak yine söylüyorum. Affetmek, böyle bazı konuları affetmek çok zor. Maddi, manevi çok şey. Zor. Kolay değil. Haklısınız da. Herkes haklı. Ama bu sorunun cevabı da bu kardeşim. Eğer kurtulmak istiyorsan üzerindeki yükten, sana yapılan baskıdan, huzursuzluktan affedeceksin, Allah'a havale edeceksin. Yine söylüyorum, kişiyle görüşmek mecburiyetinde değilsiniz. Evet. Affedin, dosyayı kapatın. O kişi sizin için bitmiştir. Hangi konu olursa olsun. Gerisi takdir ilahidir. Anladım abi. Şahin abicim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim güzel kardeşim. Ağzına sağlık. Çok güzel cevaplar. Yani sorularımıza inşallah danışanlarımızın sorularına inşallah cevap yani bulabilmişlerdir sorularına cevap.
Gerçekten çok teşekkür ederim. Bulamadılarsa da, cevap bulamadılarsa da biz buradayız. Lütfen bize yazsınlar. Bize bir not düşerlerse videolarımızın altına, beğenirlerse, not düşerlerse, soru sorarlarsa biz söz veriyoruz o konu hakkında elimizden geldiği kadar, bize müsaade edildiği kadar cevap vermeye. Öyle. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere abi. Görüşürüz kardeşim.